Lezzethanem kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle pandispanya tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırmadan harika bir pandispanya yapıyoruz. Dilediğiniz pastalarınızda kullanabilirsiniz. Buyurun yapımına başlayalım. 6 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı kasemin içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri de üzerine ilave ediyorum ve mutfak şefini en yüksek ayarda çalıştırıyorum. Bunu mikserle de yapabilirsiniz. En yüksek ayarında bu şekilde mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Biraz köpürdükten sonra yarım çay bardağı ılık suyu da üzerine ekliyorum. Hafif köpürdükten sonra bu şekilde mayonez kıvamını alana kadar çırpıyorum. Benim mutfak şefimde bu süre 10 dakika oldu. Bu süre uzayabilir. Kıvamı bu şekilde olacak. Ve bu kadarı yeterli. Hemen açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvamı da size göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde oldu. Mayonez gibi harika oldu. Bu kıvamı alana kadar çırpıyoruz. Ve içerisine geri kalan malzemeleri eleyerek koyuyoruz. 1 su bardağı tepeleme nişasta koyuyorum. Hepsini 3 seferde ekleyeceğiz. Nişastanın yarısından daha fazlasını eliyorum. Ve çırpma teliyle yavaş yavaş söndürmeden nişastayı içinde dağıtarak karıştırıyorum. Bu şekilde hava kabarcıklarını söndürmüyorum. Tekrar elime alıyorum ve 1 su bardağı tepeleme unu da içerisine ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bu malzemeleri 2 seferde ekliyorum. Toplam 3 seferde eklemiş olacağız. Yavaş yavaş karıştırıyorum içerisinde güzelce kaybolana kadar. Güzelce içerisine karıştırdım ve diğeri kalanını da aynı şekilde eleyerek içerisine ekliyorum. Eleyerek eklememiz çok önemli. Bu şekilde un ve nişasta havalanacaktır. Daha güzel kabaracaktır. Bu şekilde hepsini eledim. Ve bitti, bu kadar yeterli. Hemen yavaş yavaş çırpıyorum. Yavaş yavaş hepsini içine dağıtarak karıştırıyorum. İstiyorsanız mutfak şefinin en düşük ayarında da yapabilirsiniz veya benim gibi çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde oldu. Yakından da göstermek istiyorum. Güzelce içerisine malzemeler karıştı. Spatula ile de güzelce köşelerini tekrar toparlıyorum. Kelepçeli kek kalıbımın içerisine yağlı kağıt koydum. Köşe taraflarını yağlamıyoruz ve hazırladığım kek harcını köşelerden olacak şekilde içerisine döküyorum. Ortaya dökmeyelim, zaten ortada toplanacaktır. Büyük bir kürdan yardımıyla da içinde biriken havayı almak için güzelce karıştırıyorum yavaş yavaş. İstiyorsanız kek kalıbını hafiften tezgaha da vurabilirsiniz. Ve kekim hazır. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 35 dakika pişiriyorum. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü olalım. 35 dakikanın sonunda kekimi fırından alıyorum ve bir kürdan yardımıyla, uzunca bir kürdan yardımıyla kontrol ediyorum. Güzelce pişmiş. Bir üst tarafına da bakalım, tam ortasına. Çok güzel pişmiş. Hemen fırından tezgaha alıyorum. Ve hiç bekletmeden hemen bir ızgaranın üzerinde ters çeviriyorum. Ben fırın ızgarasını kullanıyorum. Üzerine ters çeviriyorum ve bu şekilde soğuyana kadar bırakıyorum veya ılıyana kadar, zamanınız ne kadarsa. Pandispanyam ılıdı. Hemen diğer tarafa çeviriyorum. Yapışmadı tele. Şöyle göstermek istiyorum. Olduğu gibi çıktı. O kadar güzel oldu ki hemen içini de açmak size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden bıçakla köşelerini de sıyırabilirsiniz ama hiç gerek kalmadı. Hafiften salladım. Çıktı içerisinden. İstiyorsanız önceden tabii ki bıçakla da geçebilirsiniz. Diğer tarafa da çevireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alttaki yağlı kağıdını da alalım. Hemen üzerindekileri alıyorum. Yavaş yavaş yağlı kağıdı
hafiften çekerek alıyorum üzerinden. Altlı üstlü tam eşit bir şekilde pişmiş. Çok güzel pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir tabii ki ama sonuç çok güzel olacaktır. Eğer bu tarife uyarsanız hemen bastırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bastırıyorum. Olduğu hale geri geliyor. İçi çok güzel pişti. Dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz harika bir pandispanya tarifi. Yaş pastalarınızda mutlaka bu tarifi deneyin. İster 2 eşit parçaya bölün veya 3 eşit parçaya da kesebilirsiniz. Ben 3 eşit parçaya kesiyorum. Baya büyük olduğu için yeterli olacaktır 3 parça. Bu şekilde kestim, hazırladım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.